Umarım bugünkü açılım hayallerinizin ötesine size katkılar sağlar. Bugün ayna söyle bana kaderimdeki kişi kim? Aklınızdaki kişiyle evlenebilecek misiniz? Ve sizin evleneceğiniz kişi kim olabilir? Bu gibi sorulara cevap veriyor olacağız. Deste seçli bir açılım yapıyor olacağım. Birinci desteği seçenler bu tatlı küremizi seçebilir. İkinci destemiz ise böyle. Bir kalp, leoparlı bir kalp. İkinci desteği seçenlerden. Şimdi ben açılımı anlatırken aslında siz de destelerinizi seçebilirsiniz. Açılımda bahsedeceğimiz şey şu anda siz evliliğe hazır mısınız? Hangi enerjidesiniz? Kaderinizdeki kişi hayatında şu anda neler oluyor? Hayatınıza alacağınız ya da evleneceğiniz gerçekten kaderinizde olan o kişinin mesleği, kariyeri, dış görünüşüyle ilgili ipuçları alıyor olacağız. Aynı zamanda bizi ona götürecek, bizim onunla karşılaşmamızı sağlayacak nasıl bir tanışma olacak? Bunlara bakıyor olacağız ve ne zaman bu tanışma, olası gelecekte ne zaman bu tanışma olabilir? Bunlara bakıyor olacağız ve bu kişinin hayatına, bizim hayatımıza gelmesinin gerçek amacı ne? Buna bakıyor olacağız. Ve aslında en son sorumuz çok güzel. Bizimle ilgili en çok etkilendiği özellik ne olacak hayatımızdaki insanın? Şimdi eğer siz de desteleri seçtiyseniz açıklamalar kısmında hangi destenin kaçıncı dakikada başladığını zaten gösteriyor olacağım. İkinci desteği seçenler kalp destemiz, birinci desteği seçenler kristal küremizi seçebilirler, unicorn'u. Evet, şimdi birinci desteğiyle o zaman başlayalım. Şimdi birinci desteği seçenler. Siz şu an nasıl bir enerjidesiniz? Siz nasıl bir enerjidesiniz? Evliliğe hazır mısınız? Kendinizi hazır hissediyor musunuz? Kaderinizde kişiyle tanışmaya kendinizi hazır hissediyor musunuz? Bunlara bakıyor olacağız. Değnek üçlüsü, kupa kralı, kupa üçlüsü. Vay 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 canına. Şimdi arkadaşlar çok güzel. Aklınızdaki insanla kesinlikle tanışmaya çok istekli olduğunuzu görüyorum ve bu aslında öyle böyle değil. Gerçekten de bir kutlama yapmak, kızlarla işte bir araya gelmek, gerçekten güzel enerjileri kutlamak ve artık o aşkı bulmak istiyorsunuz. O aşkı yaşamak, doyasıya o aşkı yaşamak, kaderinizdeki insanla gerçekten tanışmak istediğinizi görüyorum. Evliliğe hazır olabildiğinizi tabii ki bu kartlar bize net bir şekilde söylemiyor. O yüzden ekstradan evliliğe hazır olup olmadığınızı bakalım görelim. Tılsım dokuzlusu enerjisi. Evet. Kılıç beşlisi. Değnek prensi. Şimdi arkadaşlar evliliğe hazır mısınız diye bakacak olursak bir kere kendinize özgüvenli olabilirsiniz ama evleneceğiniz kişiyi de açıkçası tartıyor olabilirsiniz. Evlilikle alakalı, evleneceğiniz insanla alakalı bazı kafanızda bilinmezlikler olabilir. Belki bu tanışacağım insan mı olacak, tanışmadığım biri mi olacak gibi bakış açıları da olabilir ama hani genel anlamda baktığımızda evliliğe hazır gözüküyorsunuz. Maddi manevi açıdan özellikle işte çeyiziniz hazır olabilir. Çeyizinize başlamış olabilirsiniz. Maddi manevi kendinizi güvende ve yeterli hissettiğinizi görüyorum. Ama burada kılıç beşlisi bazen işte evlilikle ilgili kötü senaryolar görüp kendinizi kötü düşüncelere itmek olabilir. Ya da çevrenizdeki insanların evliliklerin çok yürümediğini görüp hani kendinizi başka alanlarda fark etmek olabilir. Burada birazcık şey var. Nasıl desem? Evleneceğim ama doğru insan var mı ki? Evleneceğim ama işte hiçbir evlilik yürümüyor ki gibi ya da kaderimdeki insanla tanışmak istiyorum ama inşallah mutlu olurum. Olur muyum? Mutlu olur muyum? Gibi bazı kafada soru işaretli olduğunu, bazen fikir ayrılıkları olduğunu görüyoruz. Çünkü kılıç beşlisi bize aslında burada karşımızdaki insanla ilgili, kaderinizdeki kişiyle, evleneceğiniz kişiyle ilgili aslında bazı fikir ayrılıklarınızda olduğunuzu bahsediyor. Bu ne gibi fikir ayrılıkları? Az önce bahsettiğim fikir ayrılıkları gibi yaşamsal bir şey olabilir. Ya da ara ara kaderinizdeki insana küsmüş ya da ara ara kendinizi
artık kaderinizdeki insanla bir hissetmemek ya da işte bu yaştan sonra olmaz. İşte yaşım geçti zaten. Bu saatten sonra aşk bana gelir mi? Kaderimdeki insan bana gelir mi? Gibi düşünceler olabilir. Ya da çok fazla bu tarz hayal kırıklıkları yaşadıysanız da kafanızda yine bir soru işareti var ama hiç bence endişeye kapılmayın. Çünkü Değnek Prensi hiç daha öncesinde yaşamamış olduğunuz, yaşamış olmadığınız gerçekten yepyeni bir kadersel bağlantıyı size veriyor. Bu kaderinizdeki insanla ben evlilik potansiyelinize daha çok bakıyor olacağım ama kesinlikle bu insan sizin kaderinizdeki insan olduğunu söylemek isterim. Çünkü neden? Diğer önceki ilişkilerinize benzer bir ilişki olmayacağını söyler Değnek Prensi bize. Ya burada daha öncesindekilere benzemeyen bir ilişki potansiyeli kaderinizdeki insan olarak geliyor ve evlilik potansiyeli çok yüksek. Evet, belki evliliğe hazırsınız. Maddi manevi olarak ben sizin evliliğe hazır olduğunuzu görüyorum ama arada sizin kafanıza soru işaretleri bıraktıran bazı konular olabilir. Daha önceki ilişkilerinizden, çevrenizdeki evliliklerden ve benzeri görüşlerden kaynaklı olabilir. Ama burada çok net bir şekilde karşımızdaki insanın sizi daha önce tattığınızı zannettiğiniz duygulardan çok daha farklı bir enerjiye sokacağını, çok daha güzel aşk ve yoğun, güzel enerji, daha önce hiç denenmemiş demek, çok daha öncesindeki yaşanmışlıkları unutturacak hiç bilinmeyen bir ve sizin de hani hayallerinizin ötesinde diyorum ya hep, hayallerinizin de ötesinde bir güzellikle karşılayacak gözüküyor. Yani evliliğe hazırsınız ama bazı kafanızdaki soru işaretleri de çok normal ve doğal aslında. Şimdi gelelim evlilikle ilgili enerjinize bakacak olursak da gayet güzel enerjiler var. Artık gerçekten o kupa kralını istiyorsunuz. Karşınızdaki o kupa kralını görmek istiyorsunuz. Artık bir düğün, nişan, kızlarla eğlence, artık bir dışarı çıkıp eğlenmek, güzel bu haberleri kutlamak, o insanla karşılaşmak. Yani çok istediğinizi görüyorum. Yani niyetlerinizden bir tanesi de bu olabilir. Zaten açılımın sonunda eğer açıklamalar kısmına giderseniz hayatınızda evleneceğiniz insanı çekmek, kaderinizdeki insanı çekmek için de bir ritüel paylaşıyor olacağım. Ritüel deyip geçmeyin, gerçekten arkadaşlar çok etkili ritüeller yapıyor olacağım. Kolektifteki o ritüel çalışması, herkese niyet ederek yaptığım ritüel çalışmalarında umarım hepinize katkı olur. Geri dönüşlerinizi bana iletişim bilgilerimden geri dönüşlerinizi ulaştırabilirsiniz. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Kaderinizdeki kişinin hayatında neler oluyor? Evet arkadaşlar. Kaderinizdeki insanın hayatında neler oluyor? Wow. Karıştırmadan düştü. Birkaç kart daha alıyor olacağım. Çok kart düştü. Olmaz. Değnek kralı. Kamerayı sabitleyemiyorum. Ermiş kartı. Kılıç dokuzlusu. Son bir kart daha alıyor olacağım arkadaşlar. Şövalyesi. Burada fazla kartlar düştü. Şimdi arkadaşlar, bir kere bu insan, karşımızdaki insanın şu anda hayatında neler oluyor diye baktığımızda büyük ihtimalle bir kadın tarafından yaşadığı bir acı var ve bu acı aslında onu güçlendirmiş gözüküyor. Yani hani bu acı geçmişteki hanede çıktığı için geçmişte yaşadığı büyük bir acı olabilir. Sadakatsizlik, aldatma, acı çektirmek. Herhangi bir önceki ilişkisinde bir acı yaşadığını, deneyimlediğini görüyoruz. Ama bu acıdan da açıkçası yavaş yavaş kurtulmaya ve sıyrılmaya başladığını da görüyoruz. Çünkü bize güç kartı aslında yeni başlangıçlar yapmaya hazır olacağını, özellikle 8 vadelik süreç içerisinde 8 gün, 8 hafta iyileşmeye başladığını, artık yeni bir şeylere başlayabileceğini, yenilikleri, yani bir ilişkinin riskini alabileceğini, artık kendisini kaderindeki insana doğru bir adım atabileceğini gösteriyor bize. Ermiş kart zaten burada bağlayıcı kart olarak geldiği için Ermiş kartı bize aslında bu insanın daha önceki ilişkisinde yaptığı hatayı, yani sıkıntıları kendisinde yapmaması gerektiğinin olgunluğuna eriştiğini gösteriyor. Ve burada kılıç dokuzlusu ara ara hani umutsuzluğa kapıldığını görüyorum onun da. İşte yaşadığı şeylerin gelecekle alakalı durumlarını tartıyor olabilir. Hani bu yaşadığı şeyler ara ara hala da onun uykularını kaçırıyor olabilir. Güvenmekte sıkıntı yaşıyor olabilir. Ama karşımızdaki insan aşktan ve evlilikten vazgeçmiş durumda değil. Özellikle ilerleyen süreçlerde daha çok inanarak, bu 8. vadede güçlenerek 9. vadede bir farkındalık yaşayarak aslında aşka kendisini kapatmaması gerektiğine, aşkı kendisine
aktif bir şekilde açması gerektiğini görüyoruz. Zaten 3 vade öncesinde yaşanmış bu olay 8. vadede toplamaya başlıyor. 9. vadede bir farkındalık ve ermişle birlikte bir aydınlanma geliyor. Ve kupa şövalyesine dönüşüyor 10. vadede. O yüzden bu bir süreç meselesi arkadaşlar. 10. vadede ise dediğim gibi artık kaderine yani küsmekten ya da kaderine isyan etmektense kupa şövalyesi enerjisine geçmeyi hedeflediğini görüyoruz. Yani aklımızdaki kişinin de aslında ilerleyen süreçte bir 10 vadelik süreci var. Bu 10 gün, 10 hafta, Ekim ayı ne kadarki süreç olabilir. Bu süreçler içerisinde evliliğe hazır olabileceğini, aşka hazır olabileceğini, yeni bir insanla tanışmaya hazır olabileceğini görüyoruz. Gerçek anlamda kalbine birisini almaktan bahsediyorum arkadaşlar. Hani tek gecelik takılmalar, 3-5 gün flört etmelerden bahsetmiyorum buradaki açılımda. Şimdi bakalım aklınızdaki insanla alakalı karakteri, dış görünüşü ve mesleği neler olabilir? Şimdi öncelikle karakteriyle başlamak istiyorum. Bakalım karakteri hakkında bize bilgi ver bakalım. Karakterin nasıl bir karakter? Evet, bunları alalım. Şimdi karşımızdaki insan karakter olarak biraz yani bir şeyleri başlatmayı çok seven ama sürdürülebilirliği konusunda devamlılığı olabilen bir karakter değil. Yani burada karakter olarak işte en ufak şeyde mızmızlanabilen, en ufak şeyde küsebilen, gidebilen, çekip gidebilen bir insan olabilir. O yüzden yaşadığı zorluklara bağlamak istiyorum ben bunu. Çünkü ölüm kartı bazen bir insanın büyümesi için zorlukların eskiyi bırakmakla alakalı olduğunu söyler. Ve bu sebepten dolayı da karşımızdaki insan birazcık geçmişi bırakamayan ya da geçmişi bırakmaya çalışırken bile aslında tekrar aynı döngülere düşebilen ya birazcık kurban bilinci de var gibi gözüküyor. Yani neden? Çünkü büyücü kartı evet her şeyin yeterli olduğunu söylerken en ufak bir pürüzde ya da ölüm kartı olayları negatif ve pesimist bakması yönünde de o insana böyle bir karakter olabileceğini söylüyor. O yüzden burada baktığımızda birazcık küsen, çabucak çekip gidebilen, biraz daha çocuksu tarafıyla ilişkide var olabilen bir karakter özelliği gösteriyor. Arkadaşlar buna bilinçaltındaki gerçek enerjiler olduğu için dışarıdan adam bir 2 metrelik hani 1.80'lik 2 metrelik 1.90'lık adam gibi gözüküyor olabilir ama şimdi dış görünüşüyle de ilgili bilgi alacağız ama hani burada gördüğümüz kadarıyla içi de gerçekten yufka bir yürek. Yani çabuk küsüp gidebilecek, kaçabilecek bir çocuk enerjisi var. Ama çok fazla meziyeti, yeteneği, potansiyeli, kabiliyeti olabilir. Konuşma becerisi yüksek olabilir. Bir şeyleri başlatma konusunda insanlara çok güzel motivasyonlar veriyor. Kendisi çok güzel motive edebiliyor. Kendini çok iyi motive edebiliyor. Çevresindeki insanları motive ediyor olabilir. Yani bu anlamda güzel özellikleri var. Ama hayatta başına kötü bir şey geldiğinde en kötüsünü düşünmek ya da olasılıkları düşündüğünde kötü senaryolu düşünmek konusunda da aslında biraz can sıkıcı detaylar verebilir. Yani hem bir şeyler başlatmak ve yapmak konusunda bir iş, proje yani size çok destek olabilecekken hem de aynı zamanda bazen de olayları yeniliklerine ya da farklı taraflardan bakamayarak aslında birazcık sınırlı ve kısıtlı bakış açılarına yaklaşarak ölüm kartıyla aslında öldüm bittim ben enerjisine de girebiliyor. Bu açıdan karakteri aslında çok detaylı karakterlere bakamıyorum arkadaşlar. Bu tabii ki deste seç ve genel açılımlar. O yüzden daha detaylı bilgiler için benimle iletişime geçip bireysel açılımda yaptırabilirsiniz. Ama genel anlamda karakteri bu şekilde. İlk özellikleri, ilk karakterinin en belirgin özellikleri bu şekilde çıkıyor karşımıza. Şimdi bu insanın mesleğine bakalım. Mesleğiyle ilgili bu insanın ipuçları ne olabilir? Kamerayı asla düz tutamıyorum. Mesleğiyle ilgili hangi ipuçları var? Değnek beşlisi. Evet arkadaşlar. Kılıçası. Mahkeme kartı. Arkadaşlar gerçekten çetin bir işte çalışıyor olabilir bu insan. Ne gibi? Yani rekabeti çok yüksek, çok rakibi olan, çok para kazanabilen ya da
rakipleriyle alakalı gerçekten de çok efor sarf eden, bulunduğu platformda da çalıştığı yerde, yani iş yerinde de çok fazla birlikte çalıştığı arkadaşı ya da rekabet ortamında bir arkadaş olabilir. Bu tabii ki finans sektörünü de verebilir, avukatlık ve buna benzer işte ciddi işleri de verebilir. Çünkü burada mahkeme kartı bize hani ciddi bir iş yaptığını söylüyor. Yani hani kurumsal bir işte olduğunu, avukatlık gibi, mahkeme gibi, adliye gibi ya da polislik gibi evrak kürek işlerinin olduğu, ciddi olan, ciddi anlamda hani bir şeyleri ortaya çıkarıldığı, uyanışın sağlandığı, bazı gerçeklerin açığa çıkarıldığı, bu polislik de olabilir. Gerçeklerin açığa çıkarıldığı, birazcık çetin, zor, hani diğer insanların kolay kolay yapabileceği bir meslek olarak gözükmüyor. Ama aynı zamanda bu meslekte zekasının ve dil kabiliyetini de çok fazla kullandığı için biz aslında burada tahmin olarak gerçekten hani avukatlığı verebiliriz. Avukatlığın haricinde bu insan kılıçası, dilini, zekasını çok kullandığı için polislik, işte buna benzer önemli işte araştırmalarda olabilir. Mahkeme kartı çünkü bir şeyin araştırılması, soruşturulması, bir şeyin gerçeğin açığa çıkarılması ile ilgili bölümlerde meslekler olabilir. Tabii ki bu dedektiflik olabilir ya da ne bileyim yani aklınıza gelecek bu mesleklerle ilgili, benim şu an tabii ki tahminlerimin ötesinde de bir şeyler olabilir. O yüzden aklınıza gelecek özellikler rekabeti bol, diğer insanların kolay kolay yapabileceği bir meslek değil. Zekasını ve dil kabiliyetini, becerisini kullanabildiği bir meslek ve aynı zamanda mahkeme kartıyla da ciddi bir iş yapıyor. Gerçekleri ortaya çıkarıyor olabilir, mahkemelere çıkıyor olabilir. Yani bu tarz ciddi evrak kürek işleri gerektiren, diğer insanların pek yapamayacağı, rekabetin yüksek olduğu bir iş. Aynı zamanda bu şirketi de verir. Yani herhangi bir şirkette de çalışıyor olsa zekasıyla satış pazarlamada, çok büyük bir firmada çalışıyor da olabilir. Çünkü mahkeme kartı bize burada ciddi bir işten bahsediyor. Ciddi bir konumda bu insan. Yani hani öyle bir kendisiyle ilgili bir şey yok. Aynı zamanda burada bir girişimci de olabilir. Kendisinin bir şirket sahibi de olabilir. Neden? Çünkü mahkeme kartına çok köklü bir yapıdan bahseder. Köklü bir ciddi bir işten bahseder ve burada da yine bu insanın bir girişimci olma ihtimali olabilir. Ama verdiğim özellikler çok önemli arkadaşlar. Hani verdiğim tahminlerden ziyade özelliklere bakın. Zekasını ve dil becerisini kullandığı, rekabetin çok olduğu ve herkesin kolay kolay yapamayacağı bir meslek ve mahkeme kartı ciddi. Yani bu insanın güzel para kazandığını açıkçası bu kartlardan anlayabiliriz. Şimdi dış görünüşüyle ilgili ipuçları verebilir misin bize kartlarımız? Dış görünüşüyle ilgili biraz ipuçları var. Evet. Aldık kartlarımızı koyalım. Kartları ayrıştıramıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar hani beklediğinizden biraz daha olgun görünen bir fiziksel görünüşü olabilir. Bu insanın sakalı olabilir, daha yaşlı duruyor olabilir, yaşça büyük gözükmeyi seviyor olabilir ve yaşça büyük bir insan da olabilir. Olgun bir karakter özellikle. Yani olgun derken olgun gözüken, dış görünüş olarak olgun gözüken bir insan olduğu için hani burada belki çekicilik anlamında böyle insanları seviyorsanız daha olgun, daha ağırbaşlı gözüken bunlar tam olarak size göre olabilir. Ama yok ben öyle insan sevmem diyorsanız da bu sizin beğenebileceğiniz tarzda zaten bir olgunluk arkadaşlar. Hani sakal sevmiyorsanız sakal bırakmıyordur da çok daha giyinişiyle klasik bir giyiniş sergiliyordur ve olgun gözüküyor olabilir. Ama bu insanın dış görünüşündeki fiziksel özelliklerinden bir tanesi olgunluk. Bu olgunluk sakallı olur, saçlı olur, giyinişli olur ama bir şekilde olgun gözüktüğünü görüyoruz. Kılıç beşlisi ise kimi zaman ermiş gibi olgun gözükebilirken kimi zaman da para şövalyesi gibi genç de gözükebiliyor. Bu ne demek aslında? Giyinişini çok farklı kullanabilen bir insan. Yani kıyafet konusunda farklı tarzlara sahip olabilir. Ya da yaptığı iş gereği üniforma giydiğinde çok farklı olabilir. Siz belki onu üniformalı bir şekilde karşılaşırsınız ve karşı taraf hani günlük hayatta çok salaştır ve şaşırabilirsiniz. Ama burada bir üniforma giydiğini, bir kıyafet giydiğini ve bu kıyafeti giydiğinde aslında çok çekici ve etkileyici olduğunu ve bu kıyafetin gerektirdiği gibi de genç gözüktüğünü görüyoruz. Yani bu insan sakal kullanmıyor, normal hayatında sakal kullanıyor ama yaptığı işten dolayı sakal kullanmıyor olabilir. Ya da saçını uzatmayı seviyor ama yaptığı işten dolayı saçını toplayarak geziyor olabilir. Yani burada
farklı tiplerde ortaya çıkan bir aklınızdaki, kaderinizdeki kişi var. Yani çok yönlü. Saçını uzatsa da yakışıyor, olgun gözüküyor ama yaptığı iş sebebiyle daha farklı fiziksel görünüşe girmek zorunda kalıyor olabilir bu insan. Saçını kestiriyordur, uzatmak istese de bu şekilde. Yani ama sizin karşılaşacağınız enerjinin bu olduğunu görüyorum. Çünkü daha etkileyici, daha çekici bir üniforma giydiğini görüyoruz ve bu insanın gerçekten de dışarıdan zengin kokan bir enerjisi var. Yani para, elinde para tutuyor. Yani kıyafet olsun, giyinişi olsun böyle lüks gözüküyor. Yani gerçekten de düzgün ve temiz gözüküyor. O yüzden burada biraz şaşırabilirsiniz. Fiziksel olarak da dediğim gibi hem uzun saç hem kısa saç aynı anda kullanabilen ya da sürekli tipini ve tarzını değiştirebilen kılıç beşlisi o yüzden böyle. Abi bu insan ben böyle tanıdım ama böyleymiş demeyin lütfen. Ama fiziksel olarak yine nasıl desem o çok uzun boylu bir insan enerjisi almıyorum. Çünkü Para Şövalyesi'ndeki gördüğümüz tüm erkeklerin birazcık ortalama bir boy yapısı var. Belki 1.80'lerinde. Hani sizin arzu ettiğiniz uzunlukta olabilir ama çok çok uzun bir insan olduğunu da görmüyorum açıkçası aklınızdaki insanın. Bu insanın özellikle baktığımızda daha ten renginin normal kumral tarzında esmer olamayacağını görüyoruz. Çünkü burada saçı da renkli bir erkek var. O yüzden hani burada farklı bir tipte insan arıyorsanız eğer gerçekten bu insan şekilden şekile giriyor olabilir. Kendisiyle ilgili, fiziksel görünüşüyle ilgili sürekli bir şeyler yapıyor olabilir. Arkadaşlar bu arada aklıma gelen şeylerden bir tanesi geçmişte böyle bir tipten böyle bir tipe de geçmiş olabilir. Yani çok kiloluydu, kilo verdi. Spor yapmıyordu, işte kiloluydu. Şimdi artık çok fit ve güzel görünüyor olabilir. Hani böyle bir değişim durumu da söz konusu olabilir. Sadece iş kaynaklı değil, kendi içsel anlamda da bir şeylerini değiştirmiş de olma ihtimali var bu kişinin. Şimdi gelelim aklınızdaki insanın dış görünüşüne baktık ve şimdi onunla nasıl tanışacaksınız? Ne zaman tanışacaksınız? Sizi onunla tanıştıracak şey ne? Oradaki dönüm noktası ne? Aklınızdaki insana nasıl tanışacaksınız? Çok kart geldi. Aklınızdaki insana nasıl tanışacaksınız? Bakalım İmparatoriçe sizi ona ne itecek? Aziz kart zaten evlilik kartı arkadaşlar. Tılsım üçlüsü. Tılsım sekizlisi. Ve son kart. Kılıç altılısı. Ya öncelikle sizin bu insanla uzak mesafeleriniz olabilme ihtimali çok yüksek. Çünkü kılıç altılısı da deniz aşırı bir yol veriyor. Tılsım üçlüsü de bir sosyal medya sanal alem vurgusu yapıyor. Ya da bir ortak çevreniz varsa da çok yakın değilsiniz. İşte Karşıyaka'da oturuyordur. Bir deniz var aranızda yani. Hani belki farklı ülkelerdedir. Bunun da olma ihtimali var ama bir aranızdaki bağlantıda yani bir uzaklık durumu olduğunu görüyoruz. Bu insanla özellikle 3 vadelik süreç içerisinde tanışma ihtimali çok yüksek. 2023'te tanışmış olabilirsiniz. İlerleyen süreçte evlilik olabilir. 2025'te evlilik olabilir. 2026'da evlilik olabilir. Ama bir üç bağlantısı var. Bu insanla tanıştıysanız da üçlü bir vade içerisinde tanışmış olacağınızı görüyorum. Eğer tanışmamış olanlar ise eğer tanışmadılarsa 3 vade öncesinde değil 3 vade sonrasına hesaplamaları gerekiyor. Yani 3 gün, 3 hafta, 3 ay, 3. ay, Mart ayı ya da bir sonraki yılın Mart ayına denk geliyor olabilir. Çünkü burada üçlü bir rakam var. Şimdi 12'den numerolojik olarak bakarsak bu da 3'e gider. Belki 2025'in Aralık ayında da tanışacak olabilirsiniz ama burada gördüğümüz enerji bu kadar uzak olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası ama bir üçlü vade var. 3 vadelik süreç içerisinde siz bu insanla neden 3 diyorum? Çünkü 2 kere açılımda tekrar ettiği için bilinçaltımızın bize verdiği mesaj aslında bu. Üçlü bir vade içerisinde bu olayın olabileceğinin olasılığını veriyor. Yani bu insanla sizin tanışma hikayeniz ise bir deniz aşırı yola gidip gelmek, bir kurs, buna benzer bir düzenli yaptığınız spor bir şey. Yani burada siz güzelleşmek için belki bir yere gidiyorsunuz ve o süreçte karşılaşacaksınız. Çünkü burada hem güzellik hem düzenli olarak yapılan bir stabil bir iş ve aynı zamanda
bir deniz aşırı yol var. Yani sizin düzenli olarak gidebileceğiniz bir deniz aşırı yolda, bir sosyal medyada da olabilir. Çünkü sosyal medyayı da aslında kullanarak, bu işi yaparak, sosyal medyayı kullanarak da bir insana ulaşabilirsiniz. Yaptığınız iş her neyse, belki güzellik sektöründe çalışıyorsunuz. Güzellik sektöründe çalışarak her gün işinize gidiyorsunuz. Bu araçla tanışabileceğiniz bir insan olabilir. Yani bir ortak çevre, ortak nokta var ama bu illa aynı yerde yaşadığınız anlamına gelmiyor. Biraz mesafeli bir ortamda olacağınızı söylüyor kartlar ve böyle bir tanıdığınız varsa eğer zaten tanışmışsınızdır. Ama daha henüz böyle biriyle tanışmadıysanız da gerçekten karşımızdaki insanın birazcık hani düzenli olarak yapılacak bir şey. Şimdi açılımlarda biraz özetlemeye çalışıyorum olasılıkları. Çünkü herkes için farklı. Kimisi düzenli olarak işte nereye gider? Spor yapmaya gider. Kimisi dershaneye gider. Kimisi bir kursa, eğitime gider. Kimisi kendi hayatıyla ilgili kişisel gelişimini tamamlamak için başka bir eğitim sertifikası almak için bir yerlere başvurabilir. Kimisinin yani düzenli olarak gezdiği, gittiği, gördüğü bir etkinlik, aktivite vardır. İşte tiyatro ve benzeri gibi yerler. Yani böyle etkinliklere düzenli olarak gittiğiniz, illa sürekli haftada bir olmayabilir tabii ki. 2 haftada, 3 haftada bir gidip de gördüğünüz bir yer olma ihtimali var. Çünkü burada bir ortak noktanız var. Yani bu ortak nokta neyse sizi zaten buluşturacak gözüküyor. Ve Aziz Kart zaten burada evlilik potansiyelinizin çok yüksek olduğunu da anlatıyor. Yani size burada sizi yaşatacak dönüm noktası şey, eğer kendinizle ilgili, bakımınızla ilgili, imparatorça olmakla ilgili, yani bu güzellik, kendinizi geliştirmek, kişisel gelişiminize önem vermek, dişil enerjinizi arttırmak için yaptığınız şeyler, doğada vakit geçirmek, düzenli olarak bir yere gitmek, kişisel gelişiminizi arttıracak bir etkinlik bulmak, kendi kişisel olarak gerçekten bedensel bir takım güzelleşmeyle ilgili düzenli olarak gittiğiniz güzellik salonları, kuaförler ve benzeri yerlerde aslında tanışma ihtimali var. Şimdi bana kalkıp şey demeyin, güzellik salonunda nasıl tanışacağız biz? Hayır, öyle değil. Çünkü güzellik salonuna her zaman düzenli olarak gittiğiniz bir yerde bu insanla tanışma potansiyelinizin artacağı gözüküyor. Yani mesela algoritma olarak orada karşınıza tanıyor olabilecek kişiler de çıkabilir. Ya da o insanların size vesile olarak tanıştıracağı üçüncü bir insan olabilir. Ama bir bağlantı oluşturacaksınız siz bu şekilde gittiğinizde. Çünkü evrende olasılıklar öyle, ben güzellik salonuna gittim ve orada birisiyle tanışacağım gibi değil. Oradaki bir insanla tanışırsınız. Sonrasında oradaki insan size başka birisine tanıştırır ve bu süreç böyle bu şekilde ilerleyebilir. Ama evrende sonsuz olasılık var. Hepsini tabii ki bu açılımda anlatmaya zamanımız yetmez. Ama ne zaman tanışabilirsiniz? Tanışma süreciniz kiminiz için 3 vade öncesinde gerçekleşmiş. 2023 olabilir. Kiminiz de 2023'te yani ya da geçen yılın Mart ayında tanışmış olabilirsiniz. Kimileriniz de 3 vade sonrasında tanışacak ve karşılaşacak olabilirsiniz. Ama siz eğer henüz daha bu düzenli olarak yapmak istediğiniz şeye başlamadıysanız lütfen buna şiddetle tavsiye ediyorum. Bunu başlayın çünkü sizin burada bir elde edeceğiniz somut bir kazanç var. Yani işte atıyorum güzelleşmekle ilgili bir sertifika olabilir, eğitim olabilir, bir şey var burada yani. Ve bunu yaptığınızda siz ya da işte yeni işiniz için gerekli olan bir eğitim var. Sürekli düzenli gitmek zorundasınız diyelim. Yani hani böyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Normal düzenli olarak gittiğiniz bir iş yeri de olabilir. Ekstra bir şey hayatınıza katmak zorunda değilsiniz ama bu yapacağınız yenilik sizi iyi hissettirecek, güzel hissettirecek. Aynı zamanda da size aşk hayatınızdaki bu insanı çekmek için sizi sağlayacak bir potansiyel olasılıkları oluşturacak bir potansiyel olarak gözüküyor buradan. Peki aklınızdaki bu insanın size geliş amacı ne? Buna bakalım. Gerçekte size aklınızdaki bu insan neden geliyor? Aslında bu kişinin size kaderinizdeki kişi olması, bu kişinin hayatınıza gelmesi sebebi nedir? Kaderinizdeki insan, evleneceğiniz insan olmasının sebebi nedir? Ay kartı. Durdurayım. Aslan adam. Kupa altılısı. Bakalım. Büyücü kartı. Para şövalyesi. Kız şövalyesiymiş. Değnek dokuzlusu. Şimdi arkadaşlar bu insanın size aslında en temelinde gelmesinin sebebi sizin hayatınızda başlatmanız gereken en önemli şey bu korkuyu aşmak. Geçmişinizde olabilir, kadersel bağlantınızda olabilir. Geçmiş hayatınızda bu insanla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu insanın size asıl gelmesinin amacı korkularınızın
aştırmak. Yani sizin hayata karşı hiç yapmam dediğiniz, olmaz dediğiniz her ne varsa burada sizi durduran, bekleten, korkutan, geçmişle alakalı bu durumları aşmak ve bununla sizi savaştırmak. Çünkü size ne demiştim? Bu insan büyücü. Yani sizi olumlu anlamda çok güzel motive edebilir. Sizi gerçekten de uzaklara götürebilir. Korkularınızı aştırabilir. Size bir şeyleri öğretmek için geliyor. Ve bu öğretmek aslında çok böyle klasik bir şey. Sadece öğretmek anlamında değil. Sizin tedirgin olduğunuz, daha öncesinde yapmaya korktuğunuz tüm ekstrem şeyleri size yaşatacak gözüküyor. Aslında bir nevi hayatın tadını ve farklı renklerini keşfedeceksiniz gözüküyor. Çünkü şu anki hayatınızda siz biraz daha stabil, güvenli alanda, huzurlu alanda kalmayı tercih ediyor olabilirsiniz. Yani yaşantınızda çok farklılık yapmayı tercih etmiyor olabilirsiniz. Ne bileyim, hayatı belli sınırlamalar içerisinde yaşıyor olabilirsiniz. İşte bu insan tam tersi bir insan. Yani sizi alacak, paraşütle atlamaktan korkuyorsanız götürecek, paraşütle atlatacak. Ya da sizi mesela işte gece hayatını pek sevmiyorsunuz ama arada çıkıp gece hayatında ne kadar güzel olabileceğini göreceksiniz gibi. Yani bu sizi rahatsız etmeden aslında hayatın farklı tonlarının da olabileceğini gösterecek bir enerji alanına sokuyor. Çünkü burada tüm korktuğunuz, tüm ilişkilerle ilgili, hayatla ilgili, ya ben hayatta şu yemeği yemem dediyseniz oturacaksınız, o yemeği yiyeceksiniz. Ve bunu çok keyifli bir şekilde yapacağını görüyorum. Ve bu burada Kılıç Şövalyesi aslında böyle gereksiz bir mücadeleden değil. Gerçekten de mantıklı bir mücadele. Çünkü siz hayatın şu anda geri kalanını kaçırıyorsunuz gibi ve o sizi tam olarak zıtlıklarınızla bütünleştirecek. Ama bu zıtlıklar şey gibi değil, yani yanlış anlaşılmasın. Zıtlıklar birbirini çeker gibi klasik bir yerden bakmıyorum. Sizin hayatta bazı şeyleri eksik yaşadığınız, işte arkadaş olarak, sosyal hayat olarak ya da ne bileyim kültürel olarak sizin bir tık eksik kaldığınız ya da size çok uygun olarak görmediğiniz şeyleri aslında bu insan büyücü kartıyla sizi motive ederek, şey yaparak ya da sizin işte kurmak istediğiniz bir iş var ya da bir potansiyel var, bir yetenek var. Bir türlü ortaya çıkaramıyorsunuz. İşte bunu size ortaya çıkarmak için geliyor bu insan. Yani sizin biraz daha savaşçı olmaya itiyor. Yani yeteneklerinizi ortaya çıkarın, parlayın, ışıldayın. Yani bir sürü motivasyon anlamında sizi gerçekten tetikleyecek bir insan. Ya, güzel anlamda. Ya, hayatın farklı tonlarını da gösterecek, farklı renklerini gösterecek. Onunla yaşamak ne kadar güzelmiş diyeceksiniz. Yani ne kadar güzel. Hiçbir şeyden korkmuyor, her şeyi yapıyor, yaşıyor yani bu hayatı diyebileceğiniz bir özgürlüğe sahip. Siz de aslında bu özgürlüğe kavuşturacak gözüküyor. Evet, siz onun her yaptığı şeyden keyif alacaksınız demiyorum ama buradan karşımızdaki insanın gerçekten de çok çok etkili, asıl gelmesindeki mesaj korkularınızı, her türlü hayatla ilgili bütün korkularınızı aşmaya yönelik bir geliş amacı var karşımızdaki insanın. Çünkü sizin hayatınızın daha farklı, hayatı yaşamanın çok daha farklı yolları ve yöntemlerin olduğunu gösterecek bu insan size. Şimdi bakalım. Sizinle ilgili bu insanın etkileneceği, bu kadar onunla ilgili bilgi aldık. Peki siz onu nasıl etkileyeceksiniz? Siz onu nasıl vuracaksınız? Kalbinden, 12'den nasıl vuracaksınız? Sizin hangi özelliğinizden dolayı aslında kalbinden vurulmuş gibi olacak? Kameraya sabitliyorum. Bakalım hangi özelliğin senin onu baştan çıkaracak? Baştan çıkarmak dedikten sonra şeytan kartının düşüyor olması. Arkadaşlar, kartları şurada bir karıştırayım ben. Neyse. Para kraliçesi, şeytan kartı. Üçüncü kartımız fırladı. Değnek ikilisi. Tılsım altılısı, tılsım beşlisi. Bir kart daha var. 6. kart gelmiş. Dünya kartı. Wow. Şimdi açıkçası bu insan bir kere en temelinde etkileyeceğiniz şey sizin seks apaliteniz. Yani dış görünüşünüzün güzelliği olabilir. Cazibe. Yani gerçekten para kraliçesiyle birlikte geldiği için de bunu çok net söyleyebiliriz. Cazibe. Bu cazibe aslında kendinizden emin olmanız, hiç dışarıdaki insanlara böyle, nasıl desem, kendini pazarlamaya çalışan
bir kadın olmamanız, hani çok kendi halinde müdanasında olan, çok emin, işte ne istediğini bilen, kendisine odaklı, kendisini geliştirmiş, statüsünü koymuş, maddi anlamda, manevi anlamda kendinden emin, fedakar, cefakar, güzel bir kadınsın. Ve o sebepten dolayı da şeytan kartı da burada aslında, yani bu sessizlik cazibesi mi desem, böyle kendi hayatında kendinden emin bir şekilde yürümek, böyle soğuk ama çok böyle gizemli ama aslında çok ilgi çekici bir özellik bu. O yüzden de çok ilgisini çekecek. Böyle insanlar onun çok ilgisini çekecek gözüküyor. Yani burada hep bir arka bahçenin olması, çok ser verip sır vermemen, çok fazla bir şey anlatmaman, konuşurken bile, yani hani yani tanıştığınızda flört ederken bile diğer kadınlardan daha az bilgi vermen, daha böyle adımlarını sağlam bir şekilde atıyor olman aslında onu en çok kendine çekecek özelliklerden bir tanesi gözüküyor. Aynı zamanda çok yardımsever olman, yani çevrene, dışarıdaki insanlarla çok güzel bağlar kuruyor olman, yardımsever olman, hani bunlar gerçekten onu çok etkileyecek gözüküyor ve en önemlilerinden bir tanesi hiçbir şekilde müdanasız olma. Yani kaybetme korkusunu ona vermiyorsun. Yani kıskansan da, kaybetme korkusu hissesen de ona asla bunu hissettirmiyorsun ve o aslında en çok bunlardan etkilenecek gözüküyor. Karşımızdaki insana en çok etkileyen şeyler bunlar gözüküyor. Çünkü kaybetme korkusunu vermediğinde ve kendinden emin olduğunda ve ser verip sır vermediğinde, böyle hani flörtleşirken bile ya da ilişkiye başladığında ama senin hakkında çok şey bilmiyor, bu gizemi seviyor. Yani bu cazibeyi seviyor. Bu gizemliliğin ondaki uyandırdığı o cazibe onun gerçekten de çok hoşuna gidiyor ve böyle keşfedilecek olması, bulmaca gibi olması, böyle nasıl desem, kendi içerisindeki o bulmacayı çözebiliyor olması, kendi emekleriyle bir kadını tanıyor olması, yani hiç tanıtmana gerek yok. Kendisinin keşfetmeye, tanımaya çalışması onu çok çok etkileyecek gözüküyor. Çünkü çevresindeki kadınlar belki de ona çok fazla yanaşan, çok fazla kendisini anlatan, çok fazla üzerine düşen, çok mail eden tipler ama tam tersi yaşanacak gözüküyor buradayken. Yani sen daha asilliğini bozmadan ilerleyecek bir sevgili ruhtaş olarak gözüküyorsun ve bu gerçekten en çok onu etkileyecek özelliklerinden bir tanesi. Eğer bu desteği seçip çok memnun kaldıysan sevgili ruhtaşım, kanalı beğenmeyi unutma. Benimle iletişime geçebilirsin. Ve aynı zamanda aşk ritüeli çalışması yapacağız. Eğer bu ruh eşini gerçekten de çok hızlı bir şekilde kendine çekmek istiyorsan ayna ritüeli çalışması yapacağız bugün. Videonun sonunda açıklamalar kısmına bakarsan ritüel çalışmasına da buradan geçiyor olabilirsin. Evet, sevgili ikinci desteği seçen arkadaşlarım, kalp destesini seçen arkadaşlarım, şimdi başlıyoruz. Kaderinizdeki kişi kim? Açılımına hoş geldiniz. Şimdi ilk sorumuz, şu anda siz hangi enerjidesiniz? Evliliğe hazır mısınız? Evet arkadaşlar. Şimdi siz hangi enerjidesiniz? Güneş kartı, Aslan Adam, Parası. Evet arkadaşlar, şimdi siz bir kere hangi enerjisiniz? Gerçekten güzel enerjiler içerisinde olduğunuzu görüyorum. Çünkü burada karşımızdaki insanın gerçekten de size gelebilmesi için gerekli olan o enerji, güneş kartındaki o enerji sizde tam ve vakıf gözüküyor. Yani bu ne demek aslında? Siz güneş gibi parlıyorsunuz. Siz kendinize her türlü istediğiniz isteği çekebilecek kadar gerçekten de güçlü bir enerjiye sahip olduğunuzu görüyorum. Hayat sevinciniz, neşeniz, gerçekten de güzel olan o enerjiniz çok net bir şekilde bize yansıyor. Ve bu çevreye ve enerjiyi de yansıtıyor. Ama burada kafanızı karıştıran bir soru işareti var. Burada Aslan Adam'da aslında kafanızı karıştıracak bir durum olduğunu görüyoruz. Yani bu durumun ne olduğunu şimdi birazdan destekliyor olacağım ama buradaki gördüğümüz enerji maalesef birazcık bize ilişkiyle alakalı eminliğinizi sorgulatıyor diyebilirim.
Parası ise aslında bu konularda, parayla ilgili konularda sizin çok net bir şekilde bir şeyleri başlatmaya ihtiyacınız olduğunu, belki parayla ilgili konuların sizin kafanıza takıldığını ve evliliğe henüz o yüzden hazır olamadığınız, belki bir meslek sahibi olamadığınız ya da parayla ilgili durumları henüz çözemediğiniz için de evliliği belki ertelediğinizi ya da kaderinizdeki insanla tanışsanız dahi parayı bir yerlerde kafaya taktığınızı söylüyor kartlar bize. Şimdi bakalım kafanızda bu asıl adamla soru işareti bıraktıran durum ne? Çok kart düştü. Alamayacağım. Evet arkadaşlar, kupa 8'i senaryosu. Burada bir önceki açılımda birinci desteği seçenler aslında burada birinci desteği seçenlerde aslında böyle bir enerji vardı ama kafadaki soru işaretleriyle alakalıydı. Burada ise sizin terk edilmekle alakalı bir bilinçaltınızda kayıt olduğunu görüyoruz. Bu kupa 8 ise aslında terk edilmekle ilgili, istemeden gitmekle ilgili buna benzer enerjiler var. Bunun bir yerde sadece parayla ilgili değil, güvenle de ilgili olduğunu görüyoruz. Yani burada aslında bir özgüven problemi var. Karşınıza çıkacak insanın evliliğe hazırsınız ama burada evliliğe en temelinde bilinçaltınızda evliliğe güvenmek, kendinize güvenmekle ilgili bir durum var. Yani evlenirim ama ya boşanırsam gibi bazı kayıtlar olabilir. Ya da evlenmeden önce ya sıkıntı olursa ve evlenemezsem gibi durumlar var. Burada asıl temel konu kaderinizdeki insanla karşılaşmanız için sizin gerçek bir özgüvene kavuşmanız gerekiyor. Gerçek anlamda sizi bu soru işaretlerinde bırakan durumu aşmanız gerekiyor. Evet, her ne kadar güneş kartıyla enerjiniz çok güzel, bomba gibi olsa da kendinize çekebileceğiniz enerji aslında güneş kartındaki enerji olsa dahi burada aslında bilinçaltında aslında bir şeylerin evlilikle alakalı, evliliğin dışındaki belki her istediğiniz şeyi gerçekleştirebiliyor, oldurabiliyorsunuz ama parayla ilgili konuları da çözebilirsiniz ama asıl olan şeyi burada sizin gerçekten bilinçaltınızda terk edilmekle ilgili, birisinin sizi terk etmesiyle ilgili, evlilikle ilgili derin bir kayıt oldu. Ve aslında adam kartı bunu aslında görmezden geldiğinizi, belki farklı bir açıdan bakarak bu durumu görmeniz gerektiğini gösteriyor. Çünkü bu zamana kadar eğer gerçekten evliliğe dair bir ilişkiniz, hiçbir şeyiniz olmadıysa aslında bir yerlerde bir bakış açısıyla kendinize de bakmanız gerektiğini söylüyor kartlar bize. O sebepten dolayı evet, şu an enerjiniz çok güzel bir enerji olabilir. Her şeyi yaratabilirsiniz bu enerjiyle ama evliliğe hazırlık konusunda bu konuyu da aşmanız gerekiyor. Bu konuyu da çözmeniz gerekiyor. Yani bu terk edilme fobisini ne şekilde aşacaksanız, yani kişisel gelişimle, psikologlarla ve benzeri şeylerle, burada aslında yapacağınız meditasyonlarla, yoga çalışmalarıyla kendinizi burada birazcık da özgüveninizi geliştirecek, başkasının sizi terk etmesiyle ilgili yaşadığınız bir travma, buna benzer bir durum varsa ya da aile üyelerinden birisi sizi terk etmiş olarak görüyorsanız, özellikle baba figürü ve benzeri durumları, o sebepten dolayı buradaki enerjiyi temizlemek çok çok önemli gözüküyor. Şimdi kaderinizdeki, sizin hayatınızda bunlar olurken kaderinizdeki insanla aslında yaşadığınız durumlar nedir? Bunlara bakalım. Evet, kupa kralı. Kaderinizdeki insanın hayatında neler oluyor? Değnek kralı. Çok kart düştü. O yüzden bunları alamayacağım. Tılsım altılısı. Kupa dokuzlusu. Değnek prensi. Kupa altılısı. Şimdi kaderinizdeki insanın hayatında neler oluyor diye bakacak olursak, kaderinizdeki insanın hayatında şu anda kendisine hem duygusal anlamda hem de iş anlamında dengelemeye çalıştığını görüyoruz. Yani bu karşımızdaki insanın ex partneri olabilir, aklından çıkaramadığı, henüz daha hayatında olabilen
bir ex partneri olabilir. Çünkü kupa altısı burada geçmişle alakalı, geçmişteki ilişkilerle ilgili bize bazı bağlantılar veriyor. Yani aklınızdaki kişi her kimse, eğer bu sizin şu anki ex partneriniz de olabilir. Eğer sizin ex partneriniz için niyet ettiyseniz ve dinliyorsanız, ex partneriniz hala sizi unutamamış anlamına geliyor. Ama eğer yeni birisini bekliyorsanız, bu insanın geçmişindeki insanla henüz çözemediği bazı durumlar ve olaylar var. Yani çözemediği dediğim, aklınızdaki insanı, yani kaderinize gelecek insanın geçmişindeki ilişkiyi henüz daha bitiremediğini, ona karşı hala da hisleri olduğunu, ama bunların zamanla geçeceğini görüyoruz. Neden? Çünkü eğer bu açılımda bize aklınızdaki kişi, kaderinizdeki kişi bu kişi olarak geliyorsa, o zaman bu insanın da size bunların hepsini sıfırlayarak geleceğini söyleyebiliriz. Ama şu anki hayatında olan şeyler, ilerleyen süreçteki olan şeyler aslında bu insanı unutmakla ilgili, bu insanı bırakmakla ilgili. Belki şu anda bu insanı bırakamamış, hala gönlünde, kalbinde, isteğinde bu insan var gözüküyor, ama yani kendisini de aslında hazırlamaya çalıştığını görüyoruz burada. Yani karşısındaki insanı, yeni kaderindeki insanın açığa çıkmamasının sebebi aslında karşısındaki insanın henüz daha olmamasının sebebi aslında maalesef ki burada geçmişindeki bağlantıyı koparamaması. Sizdeki terk edilme korkusuyla çok benzer bir enerji var burada. Çünkü o da aslında buna benzer enerjiler içerisinde olduğu için bilinçaltı kaydında, bu sebepten dolayı da aslında geçmişi bırakamıyor gözükebilir. Şimdi bakalım neden bu insanı bırakamıyorsun diyeceğim. Ekstradan farklı sorular sormak istiyorum. Neden bu insanı bırakamıyorsun? Ya da bırakacak mısın? Arkadaşlar, gerçekten aynı korkuları paylaşıyorsunuz. Bu insanın da bu insan tarafından gerçekten kötü şeyler yaşamış olabileceğini, hala ona şans verdiğini, bırakamamasının sebebinin aslında bir yerlerde bilinçaltında yine korkuları olduğunu görüyoruz. Ve şeytan kartı aslında burada bir bağımlılık geliştirilmiş. Yani karşımızdaki kişi, kaderinizdeki olacak kişi, geçmişindeki insana bir bağımlılık geliştirilmiş ve maalesef bu bağımlılıktan kurtulamıyor gözüküyor. Yani karşımızdaki insanın aslında bu ilişkiyi çok iyiymiş gibi, ondaymış gibi görmesinin sebebi aslında farkında olmadan ona karşı geliştirdiği bir bağımlılığının olması. Ve şeytan kartı bağımlılığı ya da cinsel beraberliği, buna benzer enerjileri temsil ediyor buradaki açılımda. Ve hoş bir enerji değil. Yani bu insanla oynanılıyor gibi bir durum söz konusu. Peki bu insanla nasıl olacak? Bu insanla bitirecek misin? Yıldız kartı. Aziz kartı. Kılıç dörtlüsü. İmparatoriçe ve para prensi. Şimdi burada aslında arkadaşlar, yıldız kartı bir kere şifalanacağını gösteriyor. Bize 17 vadelik süreç içerisinde yıldız kartı aslında bu insanın geçmişindeki bu insanla, evleneceğini zannettiği bu insanla aslında bir ara vermeye gideceğini. Zaten bu ilişki kupa beşlisinde olduğu gibi sürekli küsülen, ayrılan, tekrar barışılan bir ilişki olduğu için bu küsme döneminde aslında sizin karşılaşacağınızı görüyorum bu insanla. Yani kaderinizdeki insanla ex partneriyle küstüğü zaman sırasında karşılaşabileceğini, sizi o zaman keşfedebileceği ve aslında orada güçlenebileceğini görüyoruz. Yani aslında sizin yara bandı olmama gibi bir durum söz konusu olmaması için sizin çok ciddi adımlar atmanız gerekiyor. Yani burada yara bandı olmamak ya da negatif bir başlangıç yapmamak adına kendinizin sınırlarını çok iyi çizmeniz, aynı bir imparatoriçe gibi gerçekten de sınırlarını çok iyi çizip ona göre yaklaşması gerektiğini o insana belirtmeniz gerekiyor. Ama eğer sizin bu kişi, söylediğim kişi ex partneriyse, ex partnerinize niyet ettiyseniz de bu insana tekrardan bir ayrılıktan sonrasında tekrar size gelebileceğini, zaten bu ex partneriniz eğer söylediğim açılımdaki diğer şeyleri de uyuyorsa sizin kaderinizdeki insan olacağını ve ilerleyen süreçte evliliğe de adım atacağınızı da söylüyor. O yüzden burada enerjiler ikiye ayrılıyor. Niyet ettiğiniz kişi ex partneriyse, evet, o zaman bu insanla siz gerçekten de ilerleyen süreçte evlilik potansiyeli taşıyorsunuz, ama değilse evlendiğini zannedeceği o insandan ayrılıp aslında ara verip sonrasında sizinle karşılaşacağı ve sizinle bir karşılaşma olacağını görüyorum.
Yani burada %100 onu hayatından çıkardıktan sonrasında size gelecek, size karşılaşacak bir enerji yok. O yeni bitmişken ya da ara vermişken, küsmüşlerken sizinle karşılaşacak gibi bir durum söz konusu. Şimdi bakalım. Buradaki enerjileri toplayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi geleceğimiz konu bu kişinin kariyeri. Önce karakterine bakalım. Bu kişinin karakteri nasıl? Bu kişinin karakteri nasıl bir karakter? Joker kartı, İmparator kartı, değnek kası. Bir kart daha alacağım, kılıç olsun. Şimdi burada arkadaşlar karşımızdaki insanın karakteri çocuksu, olgun, gerçekten nasıl anlatılır? Yani küçük de küçük olan, büyük de büyük olan, aslında verdiği sözleri tutabilen, kendisine eğer iyi hissederse, erkek hissederse gerçekten her şeyi yapabilen bir enerji. Ve zaten burada kılıç olmuş, çok yara almış bir insan olabilir. Yani hayatı böyle zorluklarla geçmiş ve erken çocukken büyümek zorunda kalmış bir çocuk olabilir. Babasız bir çocuk olabilir. Babası vefat ettiği için sorumlulukları kendi üzerine almak durumunda kalmış bir insan olabilir. Burada zorlukların karşısında mücadele eden bir tarafının yapısının olduğunu görüyoruz. Zaten burada değnek ası güç ve dirayet verir. Yapması gerekeni yapmasını bilen bir bilinçli bir insan. Yani siz bunu oturup da 100 kere bir şey söylemezsiniz. O insana zaten söylemeden birçok şeyi anlatabilir. Size zaman zaman arkadaş, çok güzel bir yoldaş olabilir. Aynı zamanda zaman zaman baba ya da eş figürü, daha olgun bir karakterle de gelebilir. Birinci desteği seçenlerde genelde böyle bir enerji vardıysa da çok farklı. Yani birinci desteden gerçekten farklı bir enerji. Neden? Bu insanın küsme huyu ya da buna benzer negatif özellikleri yok. Bu insan karşısına gelecek gerçeklerle yüzleşebilecek bir olgunluğa sahip. Çünkü hayatına çok fazla yara almış, çok fazla darbe yemiş ve o yüzden de insanlara karşı da çok fazla tecrübesi olan, olgunluğu bu yönde gelişmiş yani. İnsanlara gerçekten de tecrübesi ve insan sarraflığı yüksek bir insan. Ama burada gördüğüm kadarıyla dediğim gibi işte onun o şeytan kartı, o karanlık dönemi, toksik ilişkisi bitmeden yakalayacaksınız gözüküyor. Yani karakterinde çok net bir şekilde bu insanın olgun insanda olgun, küçük insanda küçük, büyük insanda büyük olabileceği ve her bir şeyleri yani yapma konusunda sıkıntı yaşamayacağı, yani öyle hareket ve eylem konusunda bir sıkıntısı yok. Yapılması gerekeni bilincinde yapabiliyor. Hiçbir şey ertelemiyor. Çok düzgün bir karakteri var. Yani olgun bir tarafı var gerçekten. Bunun sebebi de çok fazla acı çekmiş ve gerçekten de çok fazla yara almasına rağmen kalkma gücünü kendine sürekli bulabilen bir insan olduğunu görüyoruz. Mücadeleci bir karakter. Yani öyle bir şeyi bir kere gerçekleşmedi diye tekrarlamayacak bir insan değil. Yani bir şey başarısız olduysa bile tekrar tekrar yapıp onu başarmak odaklı olan bir insan olarak gözüküyor burada. Şimdi gelelim mesleğiyle ilgili bir bilgi alalım. Aklınızdaki kişinin, kaderinizdeki kişinin mesleği ne olabilir? Arkadaşlar burada potansiyel enerjiyi söylüyoruz. Detaylı açılım yaptırmak isteyenler bana mailimden ulaşabilirler ve bilgi alabilirler. Danışmanlık bilgileri, özel bir danışmanlık bilgilerini alabilirsiniz. Şimdi bu insanın karakterine baktık. Mesleği neyle ilgili olabilir dediğimizde bu insan çok sosyal bir meslek yapıyor. Çok insanlarla alakalı. Çok böyle kalabalıklarla ilgili. Belki bir evlendirme dairesi, kutlama, buna benzer. Yani oraya girip çıktıktan sonra mutlu olacağımız bir iş yapıyor. Organizasyon yapıyor olabilir. Çok neşeli. Ya doğum günü organizasyonu yapıyordur. Çocuklarla ilgili böyle bir iş yapıyor olabilir. Çünkü güneş kartında bize böyle neşe veren, sevimli, gerçekten hayat enerjimizi yukarı çıkartan, hani sizde de olan, hatırlıyorsanız, ilk açılım hatırlıyorsanız, sizde de olan güzel enerjileri veriyor aslında. Burada gördüğümüz kadarıyla bu insan gerçekten kupa kralı. Yani sevgiyle yapıyor, aşkla yapıyor işini. Yani eğlence sektöründe olabilir. Eğlence sektörü çocukları kapsayan, insan ilişkilerini kapsayan, aileleri, ebeveynleri kapsayan bir ilişki içerisinde olduğu, çok sosyal ilişkilerin içerisinde bulunduğu bir iş yapma potansiyeli yüksek. Bu verdiğim olasılıklara göre sizin aklınıza hangi meslekler geliyorsa bu meslekleri değerlendirebilirsiniz. Bu insan
çok sevilen sevgisini, çocukları olan sevgisini ya da burada bir çift evleniyor mesela ya da kutlama yapıyor. Yani böyle bir eğlence sektörü, kutlama, organizasyon buna benzer. Yani güzel para kazandığını da görüyorum ama paradan çok çünkü kupa kralı çok para kazanan ama parayı önemsemeyen bir kraldır. Yani çok güzel para kazanır ama parayı çok önemsemez. Aslında burada da ilişkileri, mutlu anları paylaşılan bir sektörde olabilme ihtimali çok yüksek bu insanın. Severek işini yapıyor, aşık olduğu işi yapıyor, çok severek yapıyor. Sevdiği belki özellikteki insanlarla muhatap oluyor. Çok sevgi dolu ortamlar yaratıyor. O yüzden güzel kutlamaların yapıldığı eğlence sektörünün ya da çocuklarla ilgili işte çocuk doktorluğu ve benzeri hani sosyal ilişkileri olan ama aynı zamanda çocukları da kapsayan bir iş yapma olasılığı, ipuçları bu şekilde. Mesleğine dair ipuçları bu şekilde gözüküyor. Şimdi biraz da dış görünüşüne bakalım. Dış görünüşüyle ilgili tarot bize ne rehberlik verir? Ne gibi dış görünüş özellikleri vardır? Şimdi bir kere tılsım üçlüsü geldi. Tılsım üçlüsü. Gizemli. Tılsım üçlüsü. Kılıç kraliçesi. Evet, bir tane daha alalım. Çok kart geliyor. Çok kart geliyor. Net bir kart isteyebilir miyiz lütfen? Evren. Vermiyor bilgi dış görünüşünü. Dış görünüşünü saklayan biri. Güç kartı geldi. Okey. Sanırım aklımızdaki insan çok yakışıklı olduğunuzu bilmenizi istemiyor. Ya belki yakışıklılığıyla ilgili ne bileyim yani çok çekimli bir enerjisi var. Ya özellikle konuşmasından yani hani dış görünüşünden ziyade konuşma biçimi, ses tonu. Çünkü burada kılıç kraliçesi sesi temsil ediyor. Konuşmayı temsil ediyor. Zekayı temsil ediyor. Çok zeki bir insan olabilir, komik olabilir. Sesini çok güzel kullanıyor olabilir. Çok güzel bir sesi olabilir. Belki buna benzer de bir iş yapıyor olabilir. Hani bir öncekinde dedik ya sosyal ilişkiler sevdiği işi yapıyor vesaire. Sanatçı biri olabilir. Burada hani yaptığı şey böyle birazcık sosyal medyada olabilir. Ama burada gizemli kalmaya çalışıyor. Ya tanınan biri de olabilir bu insan. Hani tanınan ya da çevresinde belli bir tanınırlığı olan, kendisine saygı duyulan, dış görünüş anlamında evet çok bir şey söyleyemiyorum. Çünkü kendini gizlemeyi seviyor. Yakışıklı olduğunu görüyorum arkadaşlar. Burada güç kartı böyle bayağı bir çekiciliği olan aslan enerjisi çalıştırıyor. Yani gerçekten güçlü bir enerji ve oturduğu yerden kendini belli eden. Yani şimdi burada kraliçe geldi. Biz erkek yorumlayamayız. Hayır öyle bir şey yok tabii ki. Dişil enerjisi yüksek demek aslında bu. Ama nasıl bir enerji? Buzlar kraliçesi enerjisi yüksek. Yani soğuk gözüken ama içinde cap canlı bir hayat dolu bir insan olduğunu görüyoruz. Yani burada ya güneş kartı aslında güneş kartını da çok anımsatıyor. Güç kartı burada aslında bize karşımızdaki insanın sağlam bir özgüvene sahip olduğunu. Yani böyle çekiyor. Anlatabildim mi? Kendisine böyle çeken bir çekiciliği var gözüküyor. Burada ben boyunun dediğim gibi bir tık kısa olabileceğini görüyorum. Yani diğerlerine oranla bir tık boyunun kısa olabileceğini, belki saklamaya çalıştığı, gizlemeye çalıştığı şey bir kusuru olabilir. O da kusur da aslında bir tık boyu kısa olabilir. O sizde eş olabilir. Sizden bir tık kısa olabilir. Ama sizden kısa olduğunu zannetmiyorum. Yani hani ortalama boydan biraz daha kısa olabileceğini ama kadınlar zaten Türk ortalamasının belli. O yüzden kadınların ortalamasına yetebileceğini ama çok çok uzun birisinin olduğunu görmüyorum. Minyon tipli olabileceğini görüyorum. Ama çok çekici bir insan. Çok böyle gerçekten de inanılmaz bir insan. Az önce dediğim gibi tiyatrocu da olabilir. Bu insanın mesleği şu anda akıyor bana. Sanatçı olabilir, tiyatrocu olabilir. Çünkü sosyal ilişkiler olan kutlamalar, insanların oraya eğlenmeye geldiği bir komedyen de olabilir. Ya tanınırlığı da olabilir. Çünkü kendisini gizleme ihtiyacı duyuyor. Yani kendisini öyle çok ortaya koyan birisi de değil. Yani bulunduğu sektörde tanınırlık illa çok ünlü olması ya da çok tanınıyor olması anlamına gelmiyor. Ama kendi camiasında bilinen, tanınan belki bir ağırlığı olan bir insan olabilir. O yüzden de ben böyle çok uzun boylu değil, yine sarışına benzer bir insan görüyorum. Yani hep sarışın enerjisi var burada. Sarışın, kumral da olabilir tabii ki ama saçlarının nedense sarı, açık kumral gibi enerjilerde olduğunu görüyorum. Bir tık boyunun kısa olabileceğini, sizin beklediğinizden kısa olabileceğini ama ortalama sizden uzun olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki 1.80'seniz beni
180 olacağını düşünmüyorum. Bir sizden bir tık kısa olabilir. Ama bu sizi rahatsız edecek bir özellik mi? Tabii ki orası tartışılır. Zaten kaderinizdeki insan olduğu için yani çok da tartışma açık değil. Çünkü o zaten başka yönleriyle sizi o kadar büyüleyip cazibesiyle sizi büyüleyecek ki gözüküyor. Yani hani diğer türlü boyuna ya da vesairesine takılacağınızı görmüyorum açıkçası. Ve evet, dış görünüşüyle de ilgili ipuçları bu şekildeydi. Evet, şimdi neye bakıyoruz? Sizi ona götürecek dönüm noktası ne? Sizi ona götürecek dönüm noktası ne? Ne zaman tanışacaksınız? Nasıl tanışacaksınız? Bunlara bakalım. İmparator kartı. Kader çarkı. Wow. Aşıklar. Bak sen şu işe. Evet arkadaşlar. Kupa altılısı geldi. Bir kart daha geldi. Şeytan kartı. Bir kart daha gelmiş. Ay kartı. Ay kartı. Şimdi arkadaşlar burada onunla tanışmanız böyle çok şey olacak gözüküyor. Nasıl desem kadersel. Neden kadersel? Çünkü işte atıyorum siz bir gece kızlarla eğlenmeye çıkacaksınız ya da işte bir şekilde yani hani sizin de böyle çok iyi olmadığınız bir gün, belki bir günah işleyeceğiniz gün. Yani günah değil, günahtan kastım yani size göre çok yapmayacağınız bir şey yapacak olabilirsiniz. İşte gece 3'te 4'e kadar dışarıda olmak gibi olabilir. Bir klaba gitmek olabilir ya da ya bir yasaklı bir şey var burada. Yani hani onunla tanışmanız böyle çok böyle sağlıklı bir ortamda olmayabilir. Yani hani bir gece kulübünde, klapta ya da buna benzer bir yerde. Yani hani çünkü burada şeytan kartı bize birazcık çok da hani sevimli bir yeri anlatmıyor. Ya da arkadaşlarla böyle bir kaçamak yapıyorsanız, bir şeyler yapacaksanız hani böyle gizemli yani. Böyle işte ailenizi belki yalan söylediğiniz, çok böyle ortamına girmediğiniz bazı durumların içerisinde tanışma potansiyelinizin gerçekleşebileceğini görüyorum. Ama burada ilk görüşte bir aşk var ya. Hani ilk karşılaştığınızda bu insanı göreceksiniz. Belki siz bu insanın yaptığı şeyi hani atıyorum genelde gece dışarı çıkmazsınız, bir işte kulübe gitmezsiniz ya da bir yere gitmezsiniz. Burada karşılaşma ihtimali size göre birazcık anormal ortamların içerisinde bu insanla karşılaşabilme ihtimaliniz olduğunu görüyorum. Ama ilk görüşte aşk olabilir. Ya bu insanın dediğim gibi bağlantısı sıkıntılı bir bağlantısı olsa dahi ilk görüşte bir aşk olma ihtimali var. Yani hani çok net yani. Hani o kadar kadersel bir şey var ki detaylı biraz daha kart almak istiyorum. Nasıl tanışacaksınız? Ne zaman tanışacaksınız? Özellikle 6 vadelik süreç içerisinde bu insanla tanışacağınızı görüyorum. Eğer ex partnere niyet edenler bak bir eğlence ortamı çok net yani. Bir eğlence ortamında siz onunla iş yaptığı yere de gidecek olabilirsiniz. Yani siz onun iş yaptığı yere gidecek olabilirsiniz. Size göre birazcık yanlış bir ortam olabilir ya da geç saat olabilir. Her neyse yani hani belki de onunla buluştuğunuzda onu o kadar etkileneceksiniz ki hiç yapmadığınız bir şey yapacaksınız. Yani geç saatte eve döneceksiniz ya da ne bileyim çok içmezsiniz ama içeceksiniz gibi bazı durumlar olma ihtimali çok yüksek. Burada eğlence dedik. 6 vadelik süreç içerisinde tanışma ihtimaliniz var. Yani burada 6 vadelik süreç içerisinde 6 ay içerisinde 6 hafta içerisinde Haziran ayında belki de ex partneriniz için dinliyorsanız da altılı bir vadede tanışmış olabilirsiniz. Kaderinizdeki bu insanın altılı bir vade içerisinde eğlence, sevdiğiniz bir şey yapmaya giderken ama birazcık da yasaklı bir şey. Ya bir şeyler var burada. Hani belki doğru bulmadığınız sizin, ahlaken doğru bulmadığınız bir şeyi yaparken. Ya bilmiyorum hani her neyse burada. Hani belki o insanla karşılaştığınızda doğru bulmadığınız bir şey yapacaksınız. Hemen onun evine gideceksiniz gibi bir şey de olabilir ama burada çok net bir şekilde bu kadersel tanışma olacak. Ve siz bunu arkadaşlarınıza anlattığınızda, çevrenize anlattığınızda çok farklı bir tanışma olacağını çok net söyleyebilirim. Yani sizin gerçekten bu insanla tanışmanız çok farklı, çok ütopik yani. Ben bile söyleyemiyorum. Yani buradaki olasılıkları ben dahi tahmin edemiyorum. Sadece söylemek istediğim şey gerçekten kendinizi yargılamayın ve aşkın enerjisine kendinizi akışına bırakın. Burada karşılaşmanız bu kendinizi doğru bulmadığınız şey neyse bile bunu yaparken olacak gözüküyor. Yani belki hiç
klaba gitmediniz, ilk defa gidiyorsunuz ya da doğru bulmuyorsunuz, arkadaşlarınız zorladı, neyse ama bir şekilde eğlence ortamında ya da düğünleri sevmiyorsunuz ve düğünlere hiç gitmek istemiyorsunuz. Ama bir düğüne gittiğinizde, arkadaşınız düğüne ya da işte bir şeyine gittiğinizde orada görüyorsunuz. Ya da hiç katılmak istemediğiniz bir davet saçma geliyor, size garip geliyor. Ama oraya gidiyorsunuz ve karşılaşıyor olabilirsiniz. Bir eğlence var burada. Yani öyle bulunduk bir ortam değil. Yani hani eğlenceli bir ortam var burada. Evet, şimdi ne zaman tanışacağınızı da söylediğime göre bu kişinin sizin hayatınıza aslında gelme amacı ne? Bunu bahsediyor olacağız. Gerçekten evet, bu kişi, kaderinizdeki kişi size geliyor ama ne için geliyor? Kupa dörtlüsü. Kartlar düşmüyor. Değnek ikilisi. Para kraliçesi. Adalet. Wow. Kılıç beşlisi. Ya çok aşk enerjisi var gerçekten bu destede. Kupa şövalyesi, bir kart daha var, almalıyım. Para şövalyesi. Arkadaşlar, bu insan sizin hayatınıza gerçekten de aşkı yaşatmak için geliyor. Ya maddi manevi her anlamda destek olmak. Kendiniz gibi bir insan. Hani öyle söyleyebilirim. Ya o kadar size benzeyen bir enerji var ki. Ve burada sizin hayatınız belki... Siz de birinci destedeki enerjiye çok benziyorsunuz. Bir tık gizemli, fedakar, anaç, vefakar ama bunu herkese göstermek istemeyen, biraz daha gizemli bir insan enerjisindesiniz. Ama burada gördüğüm kadarıyla bu insanın size geliş amacı aşkı yaşatmak, o dünyayı yaşatmak, yani hayatı yaşatmak için geliyor. Yani birinci desteyle bu o kadar benzer çıktı ki. Ama burada karıştıran şeylerden bir tanesi sizin kafanızı karıştıracak bazı durumlar olacak. İşte onun ekspertlerinin olması gibi ya da onun henüz daha bitiremediği bir ilişkisinin olması gibi. Belki siz de ekspertler için dinleyenler, siz de belki onu bitiremediniz. Yenisi için düşünenler ise belki onların da aklında birileri olabilir. Ama ilahi adalet sizin birlikte olmanızı istiyor. Yani sanki siz ikiniz birbirinize o kadar uygun insansınız ki buradaki boşluğu tamamlamak için geldiğini görüyorum. Yani sizin hayatında her şey tam ve bir o eksik derler ya da onun hayatında her şey tam, bir siz eksiksiniz derler ya, tam olarak böyle bir enerji veriyor. Yani sizin aslında burada ya nerede bulunur mu, öyle olur mu, böyle olur mu gibi ya da beni terk eder mi, etmez mi, ben %100 gerçekten bir insanla nasıl kendim olacağım, nasıl böyle olacak derken gerçekten de bu insan diyor ki sistem sana, bak o aradığın kupa var ya diyor. Bak o aradığın kupa var ya diyor. Bak işte ben sana onu yolluyorum. Beyaz atlı prensini yolluyorum diyor ya resmen. O kadar güzel ki. Bakın burada boşlukta bir kupa eksik ve sistem size o kupayı uzatıyor. Adalet zaten sistem demektir. Ve burada kupa şövalyesine bakar mısınız? Ne getiriyor? Buradaki eksik kupayı getiriyor. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Çok net. Aşk geliyor. Sistemin gerçekten de size vermek istediği, sizin talep ettiğiniz ve gerçekten Yaradan'ın size nasip etmek istediği o güzel ilişki geliyor ve bu sistemin sizden istediği ve yani her ikiniz de sanki böyle zamanında haksızlığa uğrayıp sonunda adaleti buldu, sonunda oldu, sonunda olması gereken oldu gibi bir durum söz konusu. Yani burada siz, nasıl desem, çok acılar çektiniz ama sonunda birbirinize buldunuz. Sonunda dengelendi. Çünkü burada dişil ve eril enerjinin dengelendiğini görüyoruz. Burada dengelerin, kefelerin dengelendiğini görüyoruz. O yüzden burada çok net bir şekilde kafanız karışsa da, belki sınırlarınızı zorlasanız da, farklı durumlar yaşansa da, ilişkinin başlaması çok garip gibi gözükse de aslında burada adalet kartı adil olanın ikinize ait olması, yani ikinizin birlikte olması gerektiğini gösteriyor. Burada siz ekspertler için dinleyenler de eğer yaşadığı haksızlık verici durumlar varsa bu insanın bunları toparlayabileceğini ve gerçekten tekrardan döndüğünde ya da tekrardan bir ilişkiye başladığınızda artık bunun sağlam ve kalıcı bir beraberlik ve birliktelik olacağını ifade ediyor. Çok güzel ya, o kadar böyle enerji benim ayıştırdı ki şu an uyasım geliyor yani, böyle rüyalara dalasım geliyor, öyle güzel bir enerji. Elim ayağım birbirine dolaştı. Şimdi bakalım. Sizi
Onda sizi etkileyecek en önemli şey ne? Evet, onda bu kadar güzel şeyler duyduk. Sizi neden etkileyeceğini duyduk, gördük. Peki sevgili ruhtaşım, senden neden etkilenecek? Böyle seni bırakamayacağı düşünceye o durum ne? Ah, ah be kızlar, siz çalıştırıyorsunuz enerjiyi. Evet. Ya kendiniz gibisiniz. Bakın, o da kılıç kraliçesi. Ya siz böyle görünüşte de benziyor olabilirsiniz ya. Fiziksel anlamda siz birbirinize çok benziyor olabilirsiniz. Yaşantılarınız çok benziyor olabilir. Çok böyle kadersel bir bağlantı var ya aranızda. Hani siz karşılaştığınızda aynı yerlerden yara almış, aynı sıkıntıları yaşayan, belki aynı toksik ilişkilerin, benzer toksik ilişkilerin içerisinde bulunan böyle bir enerjide de olabilirsiniz. Yani o sebepten dolayı sizi ilk birbirinize çeken şey enerji olacak. Yani geçmişinizdeki enerji, kafanızın karışıklığı, ne istediğinizi bilememek belki, hani ve dış görünüş olarak da çok benziyor olacaksınız. Yani belki direkt bu benim. Hani gördüğünüzde anlayacak da olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ilk görüşte bir aşk var ve görünce anlaşılacak bir enerji bu. Yani bu enerjiyle alakalı bir şey. Siz onu göreceksiniz ve tamam, o benim. Ben onunum gibi bir şey olacak ve geçmişle alakalı yaşadığınız bağlantılar, birbirinizle olan o enerji, o kadar fazla fiziksel anlamda da ruhsal anlamda birbirinize çok benziyor olmanız, aynı yerlerden yara almış olmanız çok net bir şekilde onu size çekecek en etkili özellik. Yani sanki kendinizin erkek versiyonunu buluyorsunuz. Sanki kendinin kadın versiyonunu buluyor gibi ve hep dilediğiniz şey buymuş gibi. O yüzden çok ilginç bir açılım oldu. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Yani çok çok ilginç. Umarım gerçekten inanılmaz güzel enerjiler yaşarsınız ve bunu benimle paylaşabilirsiniz. Mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Gerçekten eğer böyle durumlar yaşadıysanız, eğer bu sizin ex partnerinizle ve böyle bir tanışma yaşadıysanız, bu tabii ki ex partnerinizle sizin bir kadersel bağlantınız olduğunu ve evliliğe hazır olabileceğiniz ve ilerleyen süreçte evlenebileceğinizi ifade ediyor. Ama eğer bu yeni biri ise toksik ilişkilerinden arınarak aslında sizin birbirinize gerçekten hani çölüne sahra olacağınız bir durum söz konusu, bir aşk durumu söz konusu olacak gözüküyor ve bunun da evliliğe gitme potansiyeli çok çok yüksek. Şimdi sizin de en çok etkileneceğiniz özelliğe baktığımıza göre bu aşkı size çok daha kısa zamanda, çok daha hızlı, çok daha güzel bir şekilde çekmek için bu açılımın sonunda birazdan ben aşk ritüeline geçiyor olacağım. Bizim aynı ritüelimiz var. Evleneceğimiz kişiyi, kaderimizdeki insanı kendimize çekmekle ilgili bir ritüel çalışması yapacağım. Herkese kolektife bu çalışmayı niyet ediyor olacağım ve kolektifte yapılan ritüel çalışmaların çok daha etkili olduğuna inanıyorum. Toplu yapılan duaların da mesela çok hızlı kabul olduğu söylenir. Ben buna çok inanıyorum. O yüzden umarım sevgili ruhtaşım bu açılımı beğenmişsindir ve aşk ritüeline, aynı ritüelimize de sevdiğin kişi, evleneceğin insanın kaderindeki ruhsal bağlantıdaki o her kimse onu da hızlı bir şekilde hayatına çekmek için videonun devamını izleyebilirsin. Açıklamalar kısmında da bulabilirsin. Çok öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Bay bay. Öncelikle merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz aynı ritüelimize. Para kralını bu destemizde kullanıyor olacağız, ritüelimizde kullanıyor olacağız. Sebebi hem sadakat hem de evliliği temsil eden bir kraldır. O yüzden bizim evleneceğimiz, kaderimizdeki kişi, sadık olan kişiyi çekmek için ritüelimizde bu kartı kullanıyor olacağız. Evet, şimdi yavaştan isterseniz ritüel çalışmamıza başlayalım. Arkadaşlar, şimdi birkaç derin nefes alıp gerçekten kaderinizde olmasını dilediğiniz kişiyi ya da aklınızda hiç kimse yoksa bile bu bağlantılardaki insanı hayal edin. Sanki evlenecekmişsiniz gibi, evliliğe hazırmışsınız gibi. O hayalinizi derin nefes alıp vererek odaklanın. Ve şimdi buna engel olan, bu ritüelin çalışmasına engel olan tüm negatif enerjileri, kem gözleri, nazar enerjilerini, büyü enerjilerini, her ne enerji varsa burada kendi yapmış olduğum tütsüyle temizliyor olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi buna engel olan tüm nazar, buna benzer enerjilerin her birine bu tütsü enerjisiyle yoğunlaşın. Bu tütsümüzün enerjisiyle
temizliyoruz. Evet, şimdi tuz enerjimizle destek alıyoruz. Şimdi ise derin birkaç nefes alalım. O aşkın hayatımıza geldiğine odaklanalım. Ve bir kağıda elimdeki olumlamayı yazıyoruz. Gerçek aşkıma kalbimi açıyorum. Hayatıma bana en uygun, sevgi dolu, sadakat dolu, ruhsal olarak her açıdan uyumlu eşimi seçiyorum. O ve ben en doğru zamanda en güzel şekilde buluşuyoruz. Ve öyle de oldu. Şimdi bu kartımı üzerine koyuyorum. Aynı zamanda altın ve benzeri gümüş önemli ama özellikle yüzük gibi temsil edecek bir yüzüğümüzü de bunun içine koyuyoruz. Ve birkaç dakika evlendiğimizi, kaderimizdeki insana tanıştığımızı, güzel bir ilişkiye başladığımızı, çok güzel birlikteliklerin bizim içerisinde olduğumuzu görelim. Derin nefesler alıp verelim. Tekrardan temizleyelim. Ve şimdi elimizdeki kağıdı katlıyoruz. Siz de bu evde bu ritüeli yapabilirsiniz ama ben zaten niyet eden ve bu videoyu beğenen herkese bu ritüel çalışmasını aktive ediyorum. Ve aktifleştirmek için kağıdımızı suyun içine batırıyoruz. Tamamen ıslanana kadar suyun içerisine bekletiyoruz. Şimdi birazdan söyleyeceğim mantrayı hep birlikte tekrar edelim. İçimizden söylememiz yeterli arkadaşlar. Yansıyan ışık, kaderimin aynası. Ruh eşimle, sevgiyle bana doğru geliyorsun. Kalbim sana açık. Yolumuz yansıyan bu ışıkla birleşsin. Deyip mumumuzu, kırmızı mumumuzu aktive ediyoruz. İkinci adım. Şimdi ikinci kez söyleyeceğiz. Yanan mumla birlikte. Yansıyan ışık, kaderimin aynası. Ruh eşim, sevgiyle bana doğru geliyorsun. Kalbim sana açık. Yolumuz yansıyan bu ışıkla birleşsin. Ve son kez kalbinizden nefesinizi alıp vererek, çok inanarak ve gerçekten söyleyelim. Yansıyan ışık, kaderimin aynası. Ruh eşim, sevgiyle bana doğru geliyorsun. Kalbim sana açık. Yolumuz bu yansıyan ışıkla birleşsin. Evet, lütfen arkadaşlar hissedin. Kaderinizde kişiyle buluştuğunuzu, yaşadığınız mutluluğu, o güzel evliliğin heyecanını, o güzel süreçleri, kalbinizdeki coşkuyu. Ve her birinize katkı olsun arkadaşlar. Bu yüzük sizin evliliğinizi, evleneceğiniz insana temsil ediyor. Ve bu çalışmayı bir gece beklettikten sonra ertesi gün kurutup yakmalısınız. Ve bu kanalı takip eden, beğeni atan, herkese katkı olsun sevgili ruhtaşlarım. Umarım aklınızdaki kişi inanılmaz hızla, güzellikle, neşeyle, hayallerinizin de ötesinde kolaylıkla size gelir ve çok mutlu, inanılmaz güzel birliktelikleriniz ve beraberlikleriniz olur. Hepinizi öpüyorum şimdiden. Tekrar diğer açılımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.